Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa ve burası Fintech Analiz. Sizlere piyasadaki en popüler ve güvenilir fon şirketlerini tanıttığım, prop firmalarını tanıttığım video serisinin bir diğer bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu videomuzun konuysa FDMO olacak. Bildiğiniz gibi FDMO, prop firmaları arasında en popüler, en güvenilir şirket. Geçmişten günümüze yaşanan birçok regülasyonlar, düzenlemeler sonucunda 10 yıldan fazla süredir varlığını sürdürmeyi ve hizmet vermeye devam etmeyi başaran bir firmayla karşınızdayım. Pro firmaları arasında fiyatları belki diğer pro firmalarına göre bir tık daha fazla olsa bile gerçekten pro firmalarının ve fon şirketlerinin Şampiyonlar Ligi diyebiliriz. Birçok fon şirketi trader'ı genel olarak FDMO'da yer almak ister, genel olarak fonunu FDMO'da tutmak ister. İşte ben de bu videoda sizlere FDMO'dan nasıl bir hesap satın alabiliriz, nasıl ücretsiz bir deneme hesabına sahip olabiliriz, FDMO challenge'larının aşamaları nelerdir veya FDMO challenge'larında trade yaparken dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir sizlere tek tek anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Biliyorum fon hesabı satın alırken birçok kez aklımızda bazı sorular beliriyor. Birçoğunu çözemiyoruz. Özellikle sitelerin de yurt dışı kaynaklı olması sebebiyle kafa karışıklığımız çok fazla yaşanıyor. İşte ben de bu videoda sizin için yeterli araştırmayı yaptım ve sizlere sade anlaşılabilir şekilde sunmaya çalışacağım. Bunun karşılığındaysa sizlerden videoya bir beğeni atmanızı ve bunun gibi faydalanabileceğiniz içeriklerden haberdar olabilmeniz için kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca FDMO'dan bir hesap satın almayı düşünürseniz veya FDMO'nun ücretsiz deneme sürümünü denemek isterseniz videonun açıklamalar kısmında bıraktığım linkten FDMO'ya kayıt olabilirsiniz. Bu linkten kayıt olduğunuzda ise bu kardeşinize destek olmuş olacaksınız. Çünkü FDMO ile bir işbirliği içerisindeyiz ve aşağıda bıraktığım link bir referans linki. Sizin adınıza hiçbir şey değişmeyecek. Normal şekilde tarayıcıdan girip kayıt olsanız da aynı şey. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olsanız da aynı şey. Sadece benim için bir şey değiştirecek. FDMO ile olan işbirliğimi güçlendirmiş olacağım. Bana destek olmuş olacaksınız. Eğer FDMO'yu deneyimlemek istiyorsanız aşağıdaki linkten gitmenizi sizlerden rica ediyorum. Öyleyse daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben introya girerek videoya başlıyorum. Açıklamalardaki linkten kaydınızı oluşturdunuz. O linke tıkladığınızda direkt kayıt ekranına gideceksiniz. Kayıt olma aşamalarını göstermeyeceğim çünkü çok basit. Kendi kişisel bilgilerinizi gireceksiniz. İsim, soyisim, adres, telefon gibi bilgilerinizi gireceksiniz ve ardından kayıt olacaksınız. Mailinize bir doğrulama kodu gelecek. Doğruladıktan sonra hesabınıza giriş yapabileceksiniz. FDMO'ya ilk girdiğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ana sayfamız. Bizim öncelikle oluşturduğumuz hesabımıza giriş yapmamız lazım. Ben hemen giriş yapıp geliyorum. FDMO hesabıma giriş yaptıktan sonra karşıma böyle bir ekran gelecek. Şu an aktif bir FDMO hesabım yok. Bir ücretsiz deneme hesabına daha önce başvurmuştum. Bilgilerini yukarıda görebiliyorsunuz. Ücretsiz deneme hesabı 100.000 dolarlık bir bakiye ile FDMO'yu ücretsiz deneyimleyebileceğim, nasıl işlem alacağımı kontrol edebileceğim, FDMO'nun spreadlerini, slipajlarını kontrol edebileceğim deneme hesabım burada. Sizler de FDMO'ya girdiğinizde hemen şu kısımda ücretsiz deneme sekmesine tıklayarak, buraya tıklayarak ücretsiz denemeye sahip olabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda karşınıza nasıl bir sayfa geliyor? Şu an bende aktif bir ücretsiz deneme hesabı olduğu için buraya giremiyorum ama size hemen basitçe anlatayım. Oraya tıkladığınızda karşınıza seçmek istediğiniz sanal bakiyeyi belirleyeceksiniz. 10.000 dolar, 50.000 dolar, 100.000 dolar ne kadar isterseniz. İşlem platformunuzu belirleyeceksiniz. Örneğin DXTrader veya MetaTrader 5 gibi platformunuzu belirleyeceksiniz. Bu arada MetaTrader 5'i bilmiyorsanız nasıl kullanacağınız, nasıl işlem alacağınıza dair kanalımda bir eğitim videosu oluşturdum. Bu eğitim serisine bakarak MetaTrader 5'i A'dan Z'ye tamamen profesyonel gibi kullanabilirsiniz. Onun linkini de açıklamalar kısmında bırakacağım. İşlem platformunuzu da seçtikten sonra sağ tarafta, ekranın sağ tarafında ücretsiz deneme hesabına başla seçeneği var. Oraya tıkladığınızda ise direkt sizin ücretsiz deneme hesabınız açılmış oluyor. Deneme hesabınız açıldıktan sonra da FDMO'ya giriş yaptığınızda hesaplara genel bakış sekmesine tıkladığınızda hemen yukarıda hazır sekmesinin altında ücretsiz deneme hesabınızı görebilirsiniz. Burada ücretsiz deneme hesabınızın bir kimlik numarası var. Sağ taraftan ücretsiz denemeye başlayın dediğiniz anda bu şekilde bir sayfa çıkacak karşınıza. Sağ tarafta durumunuzun hazır olduğu, devam ettiği 14 gün süresi var. Bu hesabını unutmayın. Kimlik bilgileriniz, hesap boyutunuz, hesap türü FDMO, platform ise ben MetaTrader 5 seçmişim. Dediğim gibi eğitim kanalda mevcut. Burada kimlik bilgilerini göstere tıkladığımızda MetaTrader 5'e girerken hesabımızı bağlamak için gereken kimlik bilgilerini giriş ve şifre şeklinde göreceksiniz. Buradan alıp MetaTrader 5'e yapıştıracaksınız ve bu 14 günlük deneme hesabınızı başlatmış olacaksınız.
Ücretsiz deneme hesabı bu şekilde oluyor. Şimdi biz geçelim FDMO'nun ücretli challenge hesaplarına. Bu challenge hesapları nasıl aşamalardan oluşuyor? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ve en sonunda da FDMO'nun bu challenge'ları geçerken veya fonlu bir hesabı trade ederken bizlere koyduğu kurallar nelerdir? Bunlara göz atacağız. Challenge hesaplarını görmek için, challenge aşamalarını görmek için yine hesaplara genel bakış seçeneğine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi yeni FDMO mücadelesi var. Buna tıkladığımda bir FDMO mücadelesi, bir challenge hesabı, fon hesabı satın alma ekranına ulaşmış olacağım. Buraya tıklıyorum. Bir satın alma ekranı karşıma geldi. Buradan ben hesap boyutumu seçeceğim. Gördüğünüz gibi seçenekler 10.000 dolar, 25.000 dolar, 50.000 dolar, 100.000 dolar ve 200.000 dolar şeklinde ilerliyor. Ben örneğin 10.000 dolarlık bir hesap almayı düşünüyorum diyelim. 10.000 doları seçtim. Ödeme para birimi euro, dolar, çek koronası veya GBP olarak görünüyor. Biz buradan Amerikan dolarını seçelim. Aşağıda iki seçenek göreceksiniz. Hesap türü seçeneklerinde iki seçeneğimiz var. Birincisi FDMO, ikincisi FDMO salınımı diye çıkacak eğer Türkçe kullanıyorsanız. İngilizce kullanıyorsanız FDMO Swing olarak görünecek. Bu ikisinin farkı nedir? Birçok kişi bunu karıştırıyor. Bunu anlatayım direkt size. FDMO hesap türünde kaldıraç oranımız 1'e 100. FDMO salınımı hesap türünde ise kaldıraç oranımız 1'e 30. Yani bize daha düşük bir kaldıraç vererek daha az riskli işlemlere sokuyor. Buradaki amacı şu. Eğer bir swing trader'sak, yüksek kaldıraçtan uzak durmak ve kaldıracımızı düşük tutmak istiyorsak genel manada burada FDMO salınımını seçebiliriz. Bu sayede hafta sonu veya günler süren işlemlerimizi daha kolay trade edebiliriz. Daha rahat bir risk yönetimi uygulayabiliriz. Bu tamamen buna yarıyor. Yani burada siz kaldıraç oranınızı seçeceksiniz. Aşağıda işlem yapmak istediğiniz platformlar var. MetaTrader 5, MetaTrader 4, CTrader, DXTrader. Genel olarak çoğu yatırımcı MetaTrader 5 ve DXTrader kullanmayı tercih ediyor. Hatırlatmayı tekrarlıyorum. MetaTrader 5 eğitim videosu kanalda mevcut. Bu videoyu izleyerek, bu video serisini izleyerek MetaTrader 5 ile nasıl işlem yapacağınızı tamamen öğrenebilirsiniz. Bunu FDMO'da kullanabilirsiniz. Ve DXTrade var. DXTrade'in de arayüzünün çok kolay olduğu söyleniyor. Ben daha önceden tecrübe etmedim fakat araştırdım, bilgi sahibi oldum. DXTrade'de de TradingView entegrasyonu yaparak direkt TradingView üzerinden işlem yapabildiğinizi hatırlatmak istiyorum. DXTrade'in güzel yanı TradingView entegrasyonunun olması. Direkt olarak TradingView'den işlem alamıyorsunuz platform olarak. DXTrade'e bağlandıktan sonra DXTrade'i TradingView'e bağlıyorsunuz. Bunu unutmayın. Direkt DXTrade üzerinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu da ayrı bir seçenek. Eğer talebiniz olursa merak ediyoruz bunları göster derseniz DXTrade ile ilgili de bir eğitim içeriği sizler için oluşturabilirim. Aşağıda fatura bilgileri kısmını göreceksiniz. Bu kısımda isminizi, soy isminizi, telefon numaranızı, işte mail adresinizi vesaire bu tarz bilgilerinizi gireceksiniz. Adres bilgilerinizi gireceksiniz. Ve en aşağıda da bir şartlar, koşullar seçeneği var. Sayfayı en aşağıya çekerek bütün şartları, kuralları okuyabilirsiniz. Tüm bu seçenekleri işaretledikten sonra yine sağ tarafta şartlar ve koşulları onayladığınıza dair bir sekme var. Bu ikisini işaretliyoruz. Ödemeye devam et dediğimiz anda bizleri ödeme sayfasına yönlendirecek. Ödeme sayfasında birkaç ödeme yöntemi var. Bunlardan hangisi size uygunsa, hangisiyle yapmayı düşünüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İlk seçeneğimiz Visa, Mastercard gibi kartların geçerli olduğu, Google Pay, Apple Pay gibi seçeneklerin geçerli olduğu seçenek. Buraya tıkladığınızda kredi kartı bilgilerinizi girerek direkt Türkiye'den bir online alışveriş yapıyormuş gibi fon hesabınızı direkt kredi kartınızdan yeterli bakiye varsa alabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla Skrill denen şey Avrupa'daki bir ödeme yöntemi. Aşağıda bir kripto ödeme yöntemi göreceksiniz. Burada da bu ödeme yöntemini seçerseniz direkt kripto hesabınızdan FDMO'nun size belirtmiş olduğu kripto cüzdanına USDT göndererek satın alma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ödemeye devam edin dediğinizde hangi seçeneği seçtiyseniz ödemeye devam et dediğinizde bundan sonrası artık basit. Çünkü bundan sonrasında kredi kartı bilgilerinizi gireceksiniz veya kriptoyu seçtiyseniz size belirtilen cüzdan adresine kripto hesabınızdan USDT göndererek satın alımı işleminizi tamamlayacaksınız. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz seçenekler doğrultusunda 10.000 dolarlık bir hesaptan bizim için 179.94 dolarlık bir ücret talep ediyor. FDMO'nun güzel yanı eğer challenge hesabını geçerseniz yani challenge aşaması var ya birinci ve ikinci aşama. Bu aşamaları geçtiğiniz takdirde bu ödediğiniz miktar direkt size tekrar iade edilecek. Evet fiyatı diğer pro firmalara göre biraz daha pahalı ama ücret iadesi olduğu için bu pahalılık birazcık göz ardı edilebilir veya FDMO'nun güvenilirliği göz önüne alındığında bu ücretin biraz yüksek olması aslında tolere edilebilir. Hani şey derler ya kalite tesadüf değildir derler ya. Evet burası biraz kalite. 10 yıldır fon şirketi hizmetini kesintisiz bize sağlayabilen bir şirket. İşte hesap aldım, şirket kapandı mı vesaire vesaire gibi dertler yok. Ha bu çok sık karşılaşılan bir şey değil fakat geçmişte bu tarz örnekler yaşanmış.
Bu tarz örneklerin hepsinden de FDMO alnının akıyla çıkmış bir firma. Tabii ki bunlar kendi araştırmalarım sonucunda ulaştığım bilgiler. Sizleri de bu yönde bilgilendirmek istedim. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Peki farklı hesap türlerine biraz daha göz atalım. Satın alma ekranına tekrar dönüyorum. Burada birazcık ücretlendirmelere göz atalım. Örneğin 100.000 dolarlık bir hesap satın almak istediğinizde FDMO'da ödeyeceğiniz ücret 439 euro. 200.000 dolarlık bir hesap 1080 euroya, 10.000 dolarlık bir hesabı az önce bakmıştık 155 euroya, 25.000 dolarlık bir hesap 250 euro, 50.000 dolarlık bir hesapsa 345 euro gibi bir fiyata denk geliyor. Tekrarlıyorum, challenge aşamalarını geçtiğinizde bu ücretler size tekrar iade edilecektir. Şimdi sizlere ücretsiz deneme hesabınızı nasıl alabileceğinizi veya ücretli bir FDMO fonu nasıl satın alabileceğinizi gösterdikten sonra dikkat etmeniz gereken kurallar, sıkça sorulan sorular, aklınızdaki soru işaretlerine cevap olabilecek bölümleri birlikte inceleyelim. Ben size rehberlik edeyim. Belki ilk defa FDMO'yu kullanıyorsunuzdur. Bu aşamaları bulamayabilirsiniz. Tabii ki ben daha önce fon şirketleriyle ilgili çok detaylı bir rehber, bilgilendirici bir video hazırladım. O videonun linkini de açıklama kısmına koyacağım. Mutlaka ve mutlaka fon şirketi satın almadan önce, bir fon satın almadan önce o videoyu izleyin. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderin. Sonrasında fon almaya karar verin. O videoda da ısrarla vurguladığım şey bir fon satın alırken fon alacağınız firmanın şartlarını ve koşullarını mutlaka ve mutlaka okuyun. Şimdi ben size kuru kuru bunu tanıtıp geçmek istemedim. Tam bir rehberlik sunmak istiyorum. Tam bir rehberlik sunmak için de sıkça sorulan sorular kısmında en çok aklınıza takılabilecek konuları sizler için açıklamaya, anlatmaya çalışacağım. Hadi geçelim sıkça sorulan sorular kısmımıza. Ne gibi soru işaretleri varmış? Neleri sizlere anlatabilirim? Hemen bir göz atalım. Sıkça sorulan sorular kısmına rahatça ulaşmak için hesabımdan çıkış yaptım ve FDMO'nun ana sayfasına tekrar geldim. Yukarıda SSS seçeneğini göreceksiniz. Sıkça sorulan sorular. Buraya tıklıyorum. Bakın burada aklınıza takılabilecek bütün soruların cevapları var. Nasıl başlanır? FDMO güvenilir mi? Nasıl bir şirket? Bunun cevabına bakabilirsiniz. FDMO'nun ne olduğunu buradan öğrenebilirsiniz. Ofisiniz nerede? Normal fiziki ulaşım yollarını buradan öğrenebilirsiniz. FDMO'ya kimler katılabilir? Yasal sınırlandırmaları buradan öğrenebilirsiniz. Neden FDMO'ya katılmalıyım? İşte bu FDMO'nun sizi teşvik etmek ve avantajlarını sunmak için açtığı bir seçenek. Buraya bakabilirsiniz. Buralara tek tek girmek istemeyeceğim. Çünkü şu an buranın sizin işinize yarayacağını düşünmüyorum. Daha çok bu sağ taraftaki seçenekleri veya aşağıdaki seçenekleri birazcık göz atacağız. Şimdi sizlere önemli bulduğum adımları tek tek açıp okumak istiyorum. TÜZÜK dediğimiz kısım birinci adım FDMO mücadelesi. Yani iki aşamalı bir hesap satın aldınız. Birinci adımında neyle, nasıl kurallarla karşılaşacaksınız? Ardından ikinci adım, üçüncü adım gibi şeyleri sizlere anlatıyor olacağım. İlk adımla başlayalım. Hemen burada okumaya başlayalım. FDMO challenge'ımız değerlendirme sürecimizin ilk adımıdır. FDMO hesabımızı almadan önce sorumlu bir şekilde işlem yapabildiğimizden ve riski doğru bir şekilde yönetebildiğinizden emin olmamız gerekiyor. Çünkü gelecekte o FDMO hesabı üzerinden gerçekleştirdiğimiz simüle edilmiş işlemlerinizi gerçek finans piyasalarında kendi hesabımızda işlem yaparken kullanabiliriz. FDMO Challenge aşamasının makul kuralları vardır ve kar hedefi sizin almanıza izin verdiğimiz düşüşle dengededir. Bu kurallara işlem hedefleri diyoruz. Burada size ne söylüyor aslında? Sizi öncelikle bir test aşamasına sokmamız gerekiyor. Burada sizin başarınızı ölçmemiz ve nasıl bir trader olduğunuzu anlamamız gerekiyor. Sizi gerçek piyasalara sokmadan önce size bir kez güvenmiş olmamız gerekiyor. Çünkü ileride sizin yapabileceğiniz başarılı işlemleri FDMO kendisi adına kopyalayabilir. Finansal piyasalarda sizin işlemlerinizi daha başka fonlarla yönetebilir. Tabii bu sizin işlem tutarlılık oranınızla ilgili bir şey. Yani başarılı bir tradersanız FDMO size, yani başarılı bir tradersanız işlemlerinizi gerçek piyasalarda kopyalayabiliyorlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunun size bir zararı yok. Sadece FDMO kendini güvenceye almak istiyor. Bunu bütün fon şirketleri yapıyor. Bu arada kar hedefinizi aşmanız için herhangi bir zaman sınırı yoktur. Yani 30 günde 60 günde geçmelisin diye bir sınır yok. Bu hesabı kar hedefine ulaştırana kadar istediğin kadar süren var. İşlem süresi sınırsızdır. FDMO mücadelesinin tüm işlem hedeflerine ulaşıldığında ve sonuçlarınız incelendiğinde doğrulama aşamasına geçebilirsiniz. Burada bir virgül koyayım. Sonuçlarınız incelendiğinde diyor. Siz kar hedefine ulaştıktan sonra FDMO sizin yaptığınız işlemleri bir değerlendirme sürecine alır. Bir iki gün sizin yaptığınız işlemleri inceler, herhangi bir kuralı ihlal edip etmediğinizi kontrol eder ve sonrasında sizi diğer aşamaya geçirir. Bu kontrol aşaması bundan bahsediyor. Bir FDMO mücadelesini tamamlamak için gereken minimum süre 4 işlem günüdür. Evet, tamamlamanız için bir işlem süreniz, maksimum sınırınız yok ama minimum sınırınız var. Bir günde 2 günde geçmeye çalışmamalısınız.
Minimum 4 günde bu hedefe ulaşmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Yani fonu aldım hemen bir günde geçeyim diye düşünmeyin. Bu tarz riskli hareketlere girmeyin. Sürdürülebilir bir plan yapın. En az 4 gün sürsün. Bunu da söyledikten sonra hemen aşağıya gelelim. Burada bize bir tablo verilmiş durumda. İşlem dönemi. Adım 1'de birinci challenge aşamasında işlem dönemi sınırsız. Yani 30 gün 60 gün diye bir sınırınız yok. İstediğiniz kadar süre boyunca bu trade'i yapabilirsiniz hesabınızı patlatmadığınız sürece. Aynısı ikinci adımda da geçerli. Aynısı üçüncü adımda da geçerli. Herhangi bir maksimum işlem süreniz yok. Minimum işlem süreniz var. İlk aşamada ve ikinci aşamada minimum 4 gün trade yapmış olmanız ve bunun sonucunda hedefe ulaşmanız lazım. Dolayısıyla birkaç günde tekrarlıyorum hedefe ulaşmaya, riskli işlemler yapmaya çalışmayın. Maksimum günlük kayıp. Örneğin 10.000 dolarlık bir hesapta maksimum günlük kaybınız 500 dolar olabilir. İkinci aşamada da 500 dolar olabilir. Üçüncü aşamada da artık payout alabileceğiniz gerçek fonlu hesabınızda da yine günlük kayıp limitiniz devam eder. Bir günde maksimum %5 oranında 10.000 dolarlık bir hesapta 500 dolar oranında günlük zarar yazabilirsiniz. Bundan fazlasını yaptığınız zaman ister hesabınız fonlu olsun, ister ikinci aşamada olun, ister birinci aşamada olun hesabınız diskalifiye edilir ve paranız boşa gider. Haberiniz olsun. Bunları bilmeden mutlaka ve mutlaka fon satın almayın. Bunları bilerek alın. Maksimum kayıp limitiniz %10'dur. Yani 10.000 dolarlık bir hesapta %10 1000 dolara tekabül eder. 1000 dolarlık bir kayıp limitiniz var maksimum olarak. Yani 10.000 dolarlık bir hesap satın aldığınızda bakiyenizi ister işlemin içinde olsun isterse öz bakiyeniz olsun 9.000 doların altına düşürmemelisiniz. Aynısı ikinci adımda da geçerli, aynısı üçüncü adımda da geçerli. Siz 10.000 dolarlık bir hesap satın aldınız ve kar ettiniz 12.000 dolara kadar çıktınız. Sizin düşüş limitiniz hala 9.000 dolarda. Siz hesabınızı herhangi bir günde ve zamanda 9.000 dolara düşürürseniz, 9.000 doların altına düşürürseniz işte o aşamada sizin hesabınız diskalifiye olur. Dolayısıyla bu limite riayet edeceksiniz. Bunları 10.000 dolarlık bir hesap üzerinden örnekli olarak söylüyorum. Kendi hesap türünüze göre buradan seçerek şu limitleri, şu rakamları değiştirebilirsiniz. Önemli olan yüzdelik mantığı ne kadar para olduğu değil. Kar hedefinizi burada söylüyor. 10.000 dolarlık bir hesapta ulaşmanız gereken ilk aşamada kar hedefiniz %10. Bu kayıp limitinizle aynı oranda. %10 kaybetmeden %10 kazanmaya çalışacaksınız. İlk aşamayı geçmek için. Yani 10.000 dolarlık bir hesabı 11.000 dolara ulaştırdığınızda çat birinci aşama bitti. Artık ikinci aşamaya geçeceksiniz. Fakat ikinci aşamada sizden istenilen hedef tekrar 1000 dolar yapmanız, %10 yapmanız değil, aksine %5 yapmanız daha kolay bir hedef, daha ulaşılabilir bir hedef veriyorlar. %5 daha karınızı yaptığınızda yani 500 dolar daha kar yaptığınızda ikinci aşamayı da geçerek artık özgür olduğunuz üçüncü aşamaya adım atmış oluyorsunuz. Fonlu hesaba sahip olmuş oluyorsunuz. İade edilebilir ücret. Adım 1. Adım 1'i tamamladığınızda sizin 10.000 dolarlık bir hesaba sahip olmak için ödediğiniz 155 euroluk ödemenin 89 eurosu tekrar hesabınıza iade edilir. Bu parayı tekrar çekebilirsiniz. İkinci aşamada herhangi bir ücret talebinde bulunamazsınız. Fakat ikinci aşamayı da geçtikten sonra artık fonlu hesaba sahip olduktan sonra tüm ödediğiniz paranın geri kalan kısmını da çekim talebinde bulunarak hesabınıza çekebilirsiniz. Yani başarıya ulaştığınız takdirde buraya verdiğiniz ücret tamamen tekrar cebinize girecek. Evet biraz pahalı görünüyor. İşte en başta anlatmak istediğim şey buydu. Biraz pahalı görünüyor olabilir. Fakat siz sürdürülebilir bir risk yönetimi ve stratejiyle ilerlerseniz ve challenge aşamalarını geçerseniz bu ücretler tekrar size iade edilecek ve bedavadan yönetebileceğiniz gerçek bir fona sahip olabileceksiniz. Traderlar ve yatırımcılar için bence bu çok değerli. Çok düşük bir bakiye ile çok yüksek bir bakiyeye ücretsiz bir şekilde sahip olma şansı var. Tabii ki en başta belirli bir bakiyeyi bu durumda ufak da olsa bir riske atmış oluyoruz. Şimdi challenge aşamalarının detaylarını tek tek incelediğimize göre diğer aşamalara bir göz atabiliriz. Hemen birinci aşamayı kapatıyorum. İkinci ve üçüncü aşamaya zaten birinci aşamayı anlatırken değinmiştik. Haber ticareti yapabilir miyim? Şimdi bunun cevabını tek tek girip videoyu uzatmak istemiyorum. Ama haberler sırasında ticaret yapıp yapamayacağınızı sıkça sorulan sorular kısmından buraya tıklayarak basitçe öğrenebilirsiniz. Pozisyonlarımı gece boyunca kapatmam gerekiyor mu? Ertesi güne taşıyabilir miyim sorusunun cevabı burada. Hangi enstrümanlarda işlem yapabilirim? Yani forex, altın, kripto nerelerde işlem yapabilirim? Bunların cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Gerçek piyasaya göre işlem yapmak nedir? Hemen bu sorunun cevabına bir göz atalım. İşlemler meşru olmalı ve yatırımcılar gerçek bir piyasanın işleyişine aykırı uygulamalar kullanmamalıdır. Bir işlem stratejisine meşru işlemlere müdahale etmemesi veya bize zarar vermeyi amaçlayan uygulamaları istismar etmemesi
veya değerlendirme sürecini veya FDMO hesabını herhangi bir şekilde kötüye kullanmaması ve yasaklı işlem uygulamalarını ihlal etmemesi koşuluyla izin verilir. Şimdi yasaklı işlem uygulamalarını buraya tıklayarak, bu linke tıklayarak nelerin yasaklı olduğunu göz atabilirsiniz. Ben size kısaca bir bilgilendireyim. Tick scalping dediğimiz şey yasak. Bu nedir? Hızlı işlemlere girip çıkarlar ya. Böyle Instagram'da, TikTok'ta görmüşsünüzdür. Açar MetaTrader, böyle tık 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 işlemlere girer. Oradan hemen kısaca bir işlemden kar alır çıkar falan. Bu şekilde saniyelik zaman dilimlerinde saçma sapan işlemler yapmanızı istemiyorlar. Bunun yanında FDMO'ya zarar verebilecek işlem tarzları nedir? Mesela hedge yapmak. 2 tane fon aldınız. Birinden long, birinden short işlem açtınız. Şimdi fiyatlar ikisinden birine gittiğinizde sizin aldığınız iki hesaptan birisi geçilmiş olacak değil mi? İşte bunu istemiyorlar. Hedge yapmayacaksın. Aynı anda iki hesap alıp birine long, birine short falan yapmayacaksın. Doğru düzgün bir işlem stratejin olacak. Sürdürülebilir bir risk yönetimin olacak ve bu doğrultuda ilerleyeceksin. Senden düzenli, doğru düzgün bir trader olmanı bekliyorlar. Saçma sapan çakallıklarla geçmeye çalışmayın. Biz de salak değiliz demek istiyorlar. İşte yukarıda belirtilen yasaklı işlem kuralları belirtilmiştir vesaire vesaire. Buraya çok fazla girmek istemiyorum. Temel olarak anlatmak istediği şey bu. Farklı soru başlıkları var burada. FDMO hesabı hesap sözleşmesi imzaladıktan sonra FDMO yatırımcısı ile FDMO arasındaki hukuki ilişki nedir? Yani yasal boyutunu burada öğrenebilirsiniz. Hangi hesap büyüklüğüyle çalışacağım bunu siz seçebilirsiniz. FDMO hesabı teknik açıdan nasıl çalışır? İşte teknik detaylara girebilirsiniz. Ödülümü nasıl çekebilirim? Ödül paylaşımı hakkında bilgilendirmeler burada. Platformlar hakkındaki bilgilendirmeler burada. Şimdi her birine tek tek girersem videonun süresi 2,5-3 saat olacak. Fakat merak ettiğiniz sorulara mutlaka ve mutlaka buraya gelin. Burayı bir detaylıca inceleyin. Bakın buraya para vereceksiniz. Sonuçta buraya başlarken cebinizden bir para çıkacak. Bir yatırım yapıyorsunuz sonuçta. Bir tradersınız. Cahilce işlemler yaparak veya hiçbir araştırma yapmadan balıklama daldığımız her yerde unutmayın ki bizi tavuk gibi yolarlar. O yüzden buraya geleceksin. Bütün detayları okuyacaksın. Hakim olacaksın. Hesabını aldıktan sonra da bu kurallar çerçevesinde ilerlemeye çalışacaksın. Çünkü birçok trader'dan, fon hesabı trader'dan, birçok trader'dan şunu duyabiliyoruz. Ya ben fon aldım, tamam geçiyordum hesabı, pat diye bir kural çıkarttılar. Abi çıkarmadılar o pat diye kuralı. Bütün kurallar zaten burada yazıyordu. Sen sadece bunu okumamıştın, bilmiyordun, anladın mı? Saçma sapan adam hedge yapmış, diyor ki FDMO beni dolandırdı. Abi sana söylüyor adam, hedge yapamazsın, arbitraj yapamazsın, tick scalping yapamazsın. Daha böyle sürdürülebilir bir stratejiyle, daha sürdürülebilir bir risk yönetimiyle doğru düzgün trade'ler yapmanı istiyorlar senden. Kumar oynamamanı istiyorlar mesela. Yani bir günde %5'in hepsini riske atıp %10 hedefine ulaştığında olmuyor. Çünkü bak adam sana demiş ki 4 günde ulaşman gerekiyor. Adam tek günde büyük bir risk alarak %10 ulaşıyor ve diyor ki tamam benim hesabı niye ikinci aşamaya geçirmediler? Beni dolandırdılar. Hayır dolandırmadılar, en başta söylediler. Sen sadece burayı okumadın kardeşim. O yüzden hesap satın almadan önce bir kez daha tekrarlıyorum. Buraya gelip bu kuralları okuyun. FDMO'dan bir hesap satın almayı düşünüyorsanız da bana destek olmak için sizlerden ricam aşağıdaki linkten kaydolmanız çok önemli. Benim adıma çok yararlı olacak. Bu anlamda size aşağıdaki linkten kaydoluyorsunuz diye ekstra ücret vesaire bir şey ödemeyeceksiniz. Normal kayıt olsanız da aynı şey. Aşağıdaki linkten kaydolsanız da aynı şey. Sadece bu durumda bana fayda sağlamış olacaksınız. Beni desteklemiş olacaksınız. Eğer düşünüyorsanız bu linkten yapmanızı sizlerden rica ediyorum. FDMO hakkında daha fazla merak ettiğiniz sorular varsa veya bir hesap satın alıp sizlerle birlikte istediğiniz işlem platformunda trade yapmamızı istiyorsanız lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde belirtin. Aklınıza takılan soruları belirtin. Eğer bu video size faydalı olduysa belirtin veya eksik bulduğunuz bir kısmı varsa lütfen belirtin. Ben de kendimi geliştirmiş olayım. Aynı zamanda pozitif yorumlarınız da bana motivasyon oluyor. Videoya bırakacağınız beğeniler de yine aynı şekilde beni motive ediyor. Bu ve buna benzer farklı pro firmalarını incelediğim, pro firmalar hakkında rehberler hazırladığım videolar kanalımda mevcut. Abone olarak da bu videolara erişebilirsiniz. Sadece pro firmalar mı? Hayır, bir yatırımcının risk yönetimi, psikolojisi ve trading ile ilgili daha birçok içeriğe kanalımdan ulaşabilirsiniz. Sizler için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Velhasılı kelam sözü toparlayalım ve videomuzun kapanışını yapalım. Sizlere bu videoda FDMO'yu tanıtmaya, nasıl hesap satın alabileceğinizi göstermeye çalıştım. Bütün detaylarını açık ve anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Öyleyse fiyatlar ne olursa olsun, karınız bol olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.